Merhaba dostlar, C++'da programlamaya devam ediyoruz. Kurucu fonksiyonlar constructor'lardı, destructor'lar ise yıkıcı fonksiyonlar. Şimdi yıkıcı fonksiyonlara geleceğiz. Fakat neden yıkıcı fonksiyonlar kullanıyoruz? Bunu zaten birazını heap ve stack bölgesinde işlemiştik. Burada biraz daha olayı pratikleştireceğiz. Çünkü dinamik bellek yönetiminde, yani heap'in olduğu alanda bellekteki veri otomatik olarak temizlenmez. Bizim ayarlamamız gerekir ve bunları da bu destructor'lar üzerinden halledebiliyoruz. Destructor kısmına bunları yazabiliyoruz. Peki bunları niye otomatik halledemiyor? Kullanıcı heap bölgede istediği alanı istediği şekilde kullanabiliyor ve burada hareket kabiliyeti veriyor buna. Aynı şekilde de riski birlikte alıyor. Bu C++'a özgü bir durum. Şimdi gelin birlikte bunun pratiğine geçiş yapalım. Öncelikle standart şu şekilde destructor isminde bir dosya açıyorum, C++ dosyası ve başlangıç kodlarımı yazıyorum. Main kodunun içerisine girmeden önce buraya bir sınıf oluşturuyorum. Oluşturacağım sınıf biraz daha hem kurucu hem yıkıcı fonksiyonları anlatmam açısından bir kahve makinesi sınıfı oluşturduğumuzu düşünelim. Kahve makinesi ne yapar? Bir başlangıç aşaması vardır. Başlangıçta hazırlık işlemleri yapar ve de bir de kapanırken kapanış işlemlerini gerçekleştirir. Burada bunu gerçekleştireceğiz. Bir de arada kahve demleme işlemlerini göreceğiz. Şimdi hayali sınıfımızı şu şekilde oluşturuyorum, kahve makinesi diye. Kahve makinesi sınıfımız şu süslü parantezlerimizi açtıktan sonra şöyle oluştu. Şimdi bunu oluşturduktan sonra ne yapacağız? Tabii ki bir kurucu fonksiyonumuz olacaktı. Kurucu fonksiyonumuz, constructor'ımız yine kahve makinesi adıyla, yani şu şekilde kahve makinesi adıyla çağrılıyordu. Fakat bu bir fonksiyon olduğu için fonksiyon parantezleri artı scope parantezleri alıyordu. Bunu da öğrenmiştik. Şimdi peki bu neyin altındaydı? Public değişkenlerin altındaydı. Şöyle public'in altına şu şekilde tekleyelim ve kurucu fonksiyonumuz başladığında ne yapsın? Bize bir mesaj versin. Vereceği mesaj da şu olsun: cout makine çalıştı ya da makine başladı şeklinde bir mesaj verebilir. Makine çalışıyor. Makine çalıştı. Bu bilgiyi verdikten sonra bir de şöyle bir satır alta geçirelim ve constructor'ımız hazır. Şimdi bunu şurada tabii ki ne yapacağız? Ayağa kaldıracağız. Yani bu sınıfın, kahve makinesi isimli sınıfın hafızada bellekte yer ayrılarak gerçekleşmesi için, bu alanın oluşması için bizim burada main'in içerisine girip bu oluşturduğumuz sınıf türünde bir değişkene atama yaparak bunu ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yani hafızada yer ayırmamız gerekiyor. Bunun için de oluşturacağım değişken türü kahve makinesi sınıfı türünde, kahve makinesi türünde makine adında bir değişken. Artık bununla ben muhatabım. Daha önceden bu oluşturduğum sınıfa ben burada bir eşit koyarak şöyle eşittir diyerek ilk değerlerini aktarıyordum ve hatta constructor'ımın içerisine şuraya giriş parametrelerini kullanıyordum. Evet, burada kullanmayacağım. Sadece oluşturacağım. Oluştuğunda bile bunun ayağa kalktığını göreceksiniz. Bunu deneyimleyeceğiz. Bu kadar. Bunu ne yapacağız? Çalıştıracağız. Çalıştırdığımızda ne olacak? Kahve makinesi burada ayağa kalktıysa eğer direkt kurucu fonksiyonumuz devreye girecek ve çalışacak. Dolayısıyla buradaki kurucu fonksiyonumuz çalıştığında ekrana makine çalıştığı mesajını verirse bu ayağa kalkmış demektir diyebileceğiz. Compile and run diyorum. Çalıştırıyorum. Derleyip çalıştırdım. Gördüğünüz gibi makine çalıştı komutunu, kodunu verdi. Fakat şurada Türkçe karakter sorunu yaşadık. Bunu hemen şöyle Türkçeden arındırıyorum ve tekrar çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi demek ki sınıfımız çalışıyor. Sınıfımızın kurucu metodu çalışıyor. Gelelim buraya bir cout'la ekrana bir şeyler yazdıralım. Diyelim ki kahve demleniyor. Demlenmeye başladı. Ya da demleniyor diyelim. Burada işlem yapıldığını varsayıyoruz ve kapatıyoruz. Şöyle bir alt satıra geçiyoruz. Bunu deneyelim. Evet, makine çalıştı. Kahve demleniyor. Kahve demlendikten sonra makine bitecek, kapanacak. Artık destructor'ımızı kuracağız. Destructor'ın constructor'dan farkı sadece başında bir tilde işaretinin olması. Şu şekilde bir tilde işaret. Ve yine aynı ismi, sınıfın ismiyle kahve makinesi şeklinde aynı ismi alıyor. Bu fonksiyon parantezlerini alıyor ve scope parantezlerini alıyor. Scope parantezleri daha önce kapsama alanı gibi bir alan tanımladığımızı söylemiştim. Bir alan tanımlanıyor. Bu alan genellikle C++'da şu parantezlerle tanımlanan bir alan. Bu bunun scope'udur. Yani buranın yaşam alanıdır, geçerlilik süresidir, işlediği alandır diyebiliriz. Peki bu yıkıcı fonksiyonumuza, kurucu fonksiyonumuzu tanımladık. Yıkıcı fonksiyonumuza ne yapacağız? Burada da yine tabii ki teorik olarak işlemek için burayı ekranımıza bir makine kapandı şeklinde mesaj yazdıracağız. Makine kapandıktan sonra bir alt satıra geçmesek de olur fakat şunu sürdürelim düzgün bir şekilde. Şurayı da düzeltelim ve bu şekilde hazır kodumuz. Kodumuz bu kadar. Kurucu fonksiyon, yıkıcı fonksiyon ve buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Burada yıkıcı fonksiyon kendi kendine devreye girecek. Tıpkı burada kurucu fonksiyonumuzun burada bir sınıf türünde bir değişken tanımladığımızda devreye girdiği gibi. Ne zaman devreye girecek onu göreceğiz şimdi. F11'e basıyorum. Bakın burada sınıf içerisinde arka arkaya tanımlamama rağmen burada önce makine çalıştı şeklinde kurucu fonksiyonum çalıştı. Arkasından programın içerisinde buradan sınıfım çağrıldı ve sınıfın işi bitti. Nerede? Burada.
daha doğrusu işi bitti derken burada sınıfın içerisindeki bütün fonksiyonlar, kurucu fonksiyonlar, yıkıcı fonksiyonlar elden geçirildi be. Sınıfın içerisinde bir şey kullanmadık ama direkt ayağa kaldırdık. Ayağa kalktığı için burada direkt bu otomatik çalıştı. Daha sonra ekrana cout'la kahve demleniyor diye bir mesaj bastık ve programdan çıktık. Şuradan çıktığımız an, buraya geldiğimiz an main fonksiyonu bittiği an sınıfımız artık yıkıma uğrayacak. Yani yıkılacak, yok edilecek. Yok edileceği zaman da işte buradaki yıkıcı fonksiyonun içerisindeki kod çalıştırılıyor. Yani buradaki mesajdan sonra tıpkı otomatik nasıl devreye giriyorsa burada da bütün program kapanırken bu nesneler yok ediliyor. Yok edilirken de buradaki alan çalışıyor. Aslında yok edilirken şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki alanın içerisine tabii ki bu bir sınıf olduğu için stack bölgesinde olan bir sınıf otomatik yok ediliyor. Yok edilirken de bir şey tetikliyor. Bu tetikleme sayesinde de biz oluşturduğumuz diğer heap bölgesindeki olayları kontrol edebiliriz. Örneğin bir sınıf oluştururuz. Bir dosya açtığımızı düşünün. Bu dosyayı açma işini bir sınıfa devrederiz. Dosya açma kapama işlemleri, dinamik bellekle ilgili işlemler, dinamik dizi işlemlerin hepsi heap bölgesindedir. Heap bölgesinde ne oluyor? Bunlar serbest alanda olduğu için orada ayrılan belleklerin tekrar yeri kapatılmıyor, silinmiyor ve bunu biz otomatik yerine elle yapmak zorunda kalıyoruz. İşte elle yapacağımız yer tam da burası. Bir sınıf oluşturuyoruz. Stack bölgesinde oluşan bir sınıf. Bu sınıf kendi kendine kapanırken yıkıcı fonksiyon çağırıyor. Bu fonksiyonların içerisinde de biz bu denetimlerimizi koyuyoruz. Örneğin dosya açıldığında dosya açma ile ilgili komut, buraya dosya aç diye bir komut girebiliriz. Buraya dosya kapandığında yine kurucu fonksiyonun yine sınıfın adıyla dosya kapandığında dosyanın bellekteki işte yerini serbest bırak, dosya bağlantısını kapat gibi komutlar ekleyebiliriz. Veya dinamik dizilerle alakalı dinamik dizilerin belleğini serbest bırakma kısmını buraya, işte alan alma kısmını buraya koyabiliriz. Ve bu şekilde programımızı sonlandırıyorum. Evet, artık yavaş yavaş C++'ın derinliklerine girmeye başlıyoruz ve bu başlangıçtaki bu mantığı anlamanız ve bunu oturtmanız oldukça önemli. Çünkü ilerledikçe biraz daha işler girift hale gelmeye başlayacak. O zaman geriye dönüp sarmak yerine şu anda bunu olduğu yerde daha iyi anlamanız önemli. Bununla ilgili farklı örnekler çözerek olayı pekiştirebilirsiniz. Ama işin asıl mantığı bu. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.